Başlıyorum yavaş yavaş. Merhaba, ben Ulya Soley. 5. İstanbul Tasarım Bienalinin Eylül Şenses ve Nur Horasanlı ile beraber Genç Küratörler grubundayım. Bugün yeni yurttaşlık ritüelleri konuşmaları kapsamında Arzu Öztürkmen'in Cumhuriyet döneminde dansın inşası başlıklı konuşmasını dinleyeceğiz. Başlamadan önce ben çok kısaca Biennial'in yeni yurttaşlık ritüelleri bölümünden ve genç küratörler olarak üstlendiğimiz rolden de biraz bahsetmek istiyorum. Yeni yurttaşlık ritüelleri, Mariana Pestana küratörlüğünde gerçekleşen Tasarım Bienalinin 3 ana ekseninden bir tanesi. Bu başlık altında kentin çeşitli bölgelerine dağılmış kamusal projeler ve yerleştirmeler deneyimlenebiliyor. Bu projelerden bir tanesi de İsveçli mimar kolektifi Dansbana'nın Kalamış Parkı'nı kurgulamakta olduğu kamusal bir dans alanı. Dansbana, kamusal alanda özellikle kadınların daha çok dans edebilmesi amacıyla yola çıkan bir tasarım yapıyor. Ve kendi Bluetooth hoparlörüne sahip ve herkesin kullanımına açık olacak bu dans alanının İstanbul'da kamusal alanda dansı teşvik etmesi ve dans edilebilecek yeni bir alan olmasını umuyoruz. Bu alan önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açık olacak. Genç küratörler grubu olarak biz de kente yayılan bu projelerin etkinleştirilmesi ve gerçekten kullanılan, yaşayan alanlar olabilmeleri için bir nevi aracılık ediyoruz. Nisan ayında bu alanda bir takım workshoplar ve performanslar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra dans sanatçısı ve koreograf Melih Kıraç'ın tasarladığı doğaçlama dans yönergeleri de alanda deneyimlenebiliyor olacak. Ayrıca Türkiye'de kamusal alandaki dans pratikleri hakkında daha kapsamlı düşünebilmek için de bugünkü etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sözü Arzu Hanım'a bırakmadan önce kendisiyle ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arzu Öztürkmen 94 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Gösteri sanatları tarihi, sözlü tarih, tarih ve antropoloji, Cumhuriyet döneminde kültür ve halk edebiyatı dersleri veriyor. Pek çok dergide Türkiye'de folklor araştırmaları, halk evleri, milli bayramlar ve dans tarihine ilişkin çeşitli makaleleri yayınlandı. Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik adlı kitabı iletişim yayınları tarafından basıldı. Ve son olarak Rock'tan Oyuna Türkiye'de Dansın Modern Halleri başlıklı kitabı yayımlandı. Arzu Hanım'ın araştırmaları bu süreçte benim için oldukça yol gösterici oldu. Bu yüzden kendisine bu konuşmayı gerçekleştireceği için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizden Türkiye'de modernleşme sürecindeki çeşitli pratikleri dinleyeceğimiz için çok mutluyuz. Konuşma yaklaşık yarım saat 40 dakika sürüyor olacak. Ardından soruları almak için de vaktimiz olacak. Bu arada etkinlik boyunca kayıt da alıyor olacağız. Eğer bu süreçte yazılarınızı yazılı olarak iletmek isterseniz yandaki chat ekranına yazabilirsiniz. Konuşmanın sonunda bunları derliyor olacağız. Veya konuşmanın ardından sözlü olarak da soruları alabiliriz. Buyurun Arzu Hanım. Çok teşekkürler Ulya. Gerçekten ben de çok memnunum böyle bir buluşmanın parçası olduğumdan. Hepimiz evlerimizdeyiz. Onun için webinarlar bize gerçekten böyle bir beraber olma fırsatı yaratıyor. Ben biraz konuşmamı eğlenceyle olan ilişkimiz üzerinden başlamak istiyorum. Bizim böyle danstan ne anladığımızı, eğlenceden ne anladığımızı biraz kavramsallaştırabilmek için. Genellikle çok geleneksel anlamda toplumsal olarak bizim dansla ilişkimiz biraz yemekle de ilintili. Yemek eşliğinde başka bir şey seyretmekle ilintili. Yani yemek yerken bir şey seyretmek bizim eğlence konseptimizin çok primordial, en böyle temel unsurlarından bir tanesi. Bu bir hakim form. Özellikle böyle tarihsel olarak baktığımızda 1720'de Fransa'ya elçi olarak giden 28 Çelebi Mehmet Efendi var. O Louis XV'in sarayında onun şeyine giriyor, alanına giriyor ve diyorlar ki işte bizim kral çok güzel dans eder, göstersin size nasıl dans ettiğini. Çünkü çocuk kral o sırada Louis XV ve o da böyle şok oluyor. Sefaretnamesinde yazıyor bunları. Şok oluyor. Diyor ki yani bir kral niye dans etsin ki? Hani başkaları onun için
dans eder, niçin kral dans ediyor? Hani bunu anlamakta bayağı bir zorluk çekiyor. 1960'larla birlikte gelişen gazino kültürümüzde de bu vardır. Hani biz otururuz, aileyle, arkadaşlarla yemek sofralarında durulur. Ve gazino ortamında bir sanatçı gelir, sonra başkası gelir, arada skeç olur, şu olur, bu olur. Hani yemek yerken bir şey seyretmek bizim böyle çok temel, hakim bir formumuz. Genel anlamda da bu Cumhuriyet döneminde toplumsal olarak dansla kurulan ilişkimiz böyle daha çok müsamere formatının içinde. Bir halk oyunu olarak, rond olarak ilkokullarda, yani müsamerenin içine yerleştirilmiş dans mesela kabul gören bir form, seyredilen bir form. Ama yine böyle genel anlamda ortaya çıkıp kendi özgür beden dilinle böyle kendini ifade etmen de hani biraz sıkıntılı bir şey. Yani ortaya düşmek diye bir tabirimiz var mesela. Hani ortaya düşmek demek, coştu, ortaya çıktı, kendi kendine dans etti anlamına geliyor. Şimdi bunun böyle buralardan başka şeylere doğru yönelildiği zamanlarda, dönemsellikler de var. Mesela 80'li yıllarda daha yoksul mahallelerde bu break dansın çıkışı böyle bir şey oldu. Hani genç erkek gruplar nasıl böyle arabesk dinleyip hani kendini jiletliyorsa bu break dansı da gerçekten inanılmaz böyle bir özgür ifade alanı olarak buldular. Belki formu dışarıdan aldılar ama onu özümseyip yorumlayıp gençlik enerjisiyle çok akrobatik bir şekilde farklı farklı ifadelerle şey yaptılar, icra ettiler. Kadın olarak hani o böyle daha yakın dönemde 80'lerden bu yana düşünürsek hani ya da belki daha da Cumhuriyet dönemi bağlamında da düşünürsek böyle en meşru dans alanı biraz düğünde dans etmek. Yani düğünler dansın meşru olarak, serbest olarak oynandığı yani ortamlar. Ve biraz da böyle hani farklı çeşitliliklerde de oynayabileceğimiz. Mesela hem geleneksel işte ne bileyim Harmandalı'da dönebilirsiniz, Aydın Zeybe'de oynarsınız, halayda çekersiniz düğünde ama aynı zamanda mesela kadın kadına partner yoksa mesela iki kadın 70'lerde mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum Karadeniz'de bir düğünde iki kadın pekala yavaş dans, slow dans da yapabilirdi. Yani bu da böyle mesela düğün ortamının serbest dansının içindeydi. Ben Almanya'nın çok önemli bir beslenme alanı olduğunu, aynı futbolda ve müzikte olduğu gibi dans alanında da beden dilinin ve yeni dansların, farklı dansların ortaya çıkması bağlamında çok önemli buluyorum. Çok araştırılmış bir alan değil. Burada biraz Köken Ergün'ün düğün çalışması doktora tezi olarak da şimdi yani çıktı, yani bitirdi doktora tezi olarak. Bu düğünde Köken Almanya'daki düğünlerin böyle damardan müzik vererek katılanları coşturup oynatması üzerine, o konsept üzerine çalıştı. Oradan yani düğünün kime ait olduğunun önemi yok. Hani düğün salonlarında düğün var ve yemeden içmeden o düğüne katılabiliyorsunuz. Orada bir müzik çalıyor ve o sizi coşturuyor ve oynuyorsunuz. Bu mesela çok Almanya'nın çok yaygın bir yani Almanya'daki Türk toplumunun yaygın bir dans pratiği. Mesela bunun burada yansımaları nasıl oluyor onu biraz araştırmak lazım. Bir de mesela yine hatırladığım Almanya'da evde kapalı kalan genç Türk kızları hani dışarı çıkamıyorlar, bir şey yapamıyorlar ama mesela Karadenizliler ve kol bastı diye bir şey var ve bunun müziği var ve bir oyunu var, görüyorlar, oynanıyor aile ortamlarında falan. Bunu videoya çekip YouTube'a koyma başladı bu yine 80'li yıllarda ve 90'larda bu kol bastı bir tür olarak patladı. Yani ve bu gerçekten bu Almanya'daki genç kızların kendilerini sunumlama ve böyle özgürce dans edip hani kol bastı böyle öyle oynanmaz, böyle oynanır deyip kendilerini kayda alıp sunumlamalarıyla da
oldu. O da mesela ilginç bir hani olağan hakim formlardan farklı şeylerin olması anlamında bunları hatırlatıyorum. Şimdi başlığımıza geri dönersek hani Cumhuriyet döneminde neler oldu? Bu Cumhuriyet kurulduğunda nasıl bir dans evreni vardı? Önce biraz belki bunu düşünelim. Öncelikle yerelliklerde yani sadece büyük kentlerde değil ama Türkiye'nin genel çapında yerelliklerde şehirlerde mahalle olabilir, köyler olabilir, kasabalar olabilir. Yerel danslar zaten düğünlerin ve askere uğurlama pratiklerinin bir parçası. Yani bugün adına halk oyunu dediğimiz şey, hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında adına halk oyunları denmiyordu, oyun deniyordu. Her yerellik, her kasaba, her şehir, her küçük birim kendi oyunlarını bu düğün ortamında, işte askere yollamada ya da bazen erkekler arası olan hani daha erkekli toplantılarda, doğuda sıra gecesi diyoruz. Kadınların kendi bir arada olup böyle bir enerji paylaştıkları zamanda. Bu tür böyle geleneksel bağlamda yerel danslar hep Cumhuriyet'in ilk yıllarında zaten olan bir şey. Yani Osmanlı toplumsallığından bize geçmiş bir şey. Bu arada tabii şeyi de hatırlamak lazım. Hani çok göç alıyor ve göç de veriyor Cumhuriyet'in ilk yılları. Dolayısıyla mesela Üsküp'ten gelen Boşnaklar olabiliyor, işte Pomak oyunları olabiliyor, Roma oyunları olabiliyor. Değişik değişik oyunlar da yeni pratikler olarak hani o yerelliklerde doğal ortamlarında yine düğünlerde, bayramlarda, askeri uğurlamalarda oynanıyor. Ama Cumhuriyet'in özellikle ilk yıllarında dans alanı aynı zamanda bir batılılaşma reformlarının böyle sembolik de bir alanı. Onun için mesela Selim Sırrı Tarcan'dan burada biraz bahsetmek isterim. Selim Sırrı Tarcan biliyorsunuz bir Jön Türk. Jön Türk devriminden hemen sonra İsveç'e gidiyor. İsveç Kraliyet Jimnastik Akademisi'nde 2 yıl eğitim görüyor. 2011'de oradan dönüyor ve bu İsveç'te kaldığı dönemde Selim Sırrı Tarcan'ın şeye çok meraklı, spor, hareket, jimnastik vesaire. Spor alanında da çok katkısı var. Fakat İsveç'te çok dikkatini çeken bir şey, geleneksel dansların böyle stilize edilerek salon dansı olarak oynanması. Yani belli toplantılarda, belli bir araya gelişlerde ve herkesin o figürleri biliyor olması ve böyle hani müzik başlayınca kalabalık ahalinin kadınla erkekle ortaya çıkıp hani döndü. Biz de belki o zaman hani düşünüyorum böyle harmandalı gibi böyle birazcık hani herkes bir araya geliyor. Bunu böyle bir şekilde dans ediyor. Ve dönüşünde Selim Sırrı Tarcan müfettiş olarak birçok yerde çalışıyor falan. O aralarda böyle askeri birliklerdeki erlerden zeybek formunu görüyor ve zeybek formunun böyle bir dansa çok uygun olduğunu düşünüyor. Yani topluluk olarak beraberce kadınla erkekli hani oynanabilecek bir form olarak bunu öngörüyor ve tek tek böyle bayağı tek tek erlere soruyor mesela işte ne bileyim Aydınlı ere, Ödemişli'ye, ona buna böyle sizin orada nasıl oynanıyor, sizin orada nasıl oynanıyor ve bütün o topladığı hareket repertuarından adına ve müzik olarak da Sarı Zeybe'yi seçiyor. Bu adına Tarcan Zeybe'yi dediği bir zeybek koreografisi yapıyor. Ve bunu 1925'te Atatürk'e de böyle bir sunma fırsatı buluyor muallim mekteplerinde, galiba da İzmir'de. Ve orada hani Atatürk de diyor ki hani çok hoş olmuş. Bunu diyor bir de smokinle oynayın. Çünkü önce geleneksel kıyafetiyle oynuyor. Sen bir de diyor bunu smokinle oyna bakalım. Hani smokinle nasıl oluyor. Sonra diyor bir kadınla beraber, bir kadın öğrenciyle beraber oyna. Ve tahayyül edilen aynı İsveç'te olduğu gibi bu Tarcan Zeybe'nin sosyal dans olarak bütün Türkiye'ye yaygınlaşması. Ve o dönemde gerçekten Selim Sırrı Tarcan bu Tarcan Zeybe'ni muallim mekteplerinde öğretiyor.
Ve bir dolu öğretmen de, ilkokul öğretmeni de bunu öğrendikleri bu Tarcan Zeybeğini gittikleri köylerde, kasabalarda, değişik Anadolu'nun farklı yerlerinde öğretiyor. Mesela Trabzon'da bir ilkokulda Tarcan Zeybeği oynanıyor ya da Kars'ta bir ilkokulda Tarcan Zeybeği oynayıp sonradan ben bunu sözlü tarihte çok dinledim. Ay biz zeybek oynardık. Hani adını Tarcan Zeybeği olarak hatırlamıyor ama Zeybeği form olarak hatırlıyor. Diyor ki biz diyor biz de çok oynardık. Çok eskiden oynanıyor bu oyunlar. İşte biz zeybek bile oynardık diye hatırlayanlar var. Şimdi bu bir şey, bir kanal. Modernleşme bağlamında hani geleneksel danstan bir sosyal dans çıkarma arzusu. Bir de 1930'lardan itibaren kent ortamlarında, daha şehirli ortamlarda yine böyle biraz modernliğin temsiliyeti bağlamında batılı dans türleri de kabul görüyor. Mesela vals, foxtrot, tango, bunlar böyle yeni açılan alanlarda, mesela yine düzenlenen balolarda, çünkü o dönemlerde çok böyle küçük balolar düzenleniyor. İşte bilmem nenin yıl dönümü ya da işte belli bir sosyal aktivite etrafında ya da cemiyet toplantıları, şunlar bunlar. Bazen de müzik kulüplerinde. Buralarda bu vals, foxtrot, tango bayağı kabul görüyor, öğreniliyor, oynanıyor. Bununla ilgili güzel bir master tezini Leman Yılmaz, şimdi İKSV'nin tiyatro direktörü, ama Leman'ın master tezinde çok güzel anlatılan bir pratik olarak bu 1900, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunu biliyoruz. Sonra bir de böyle dans sanatı olarak bir alan açılıyor. Orada da 1947 yılında Dame Ninette de Valois'ı davet ediyorlar Türkiye'ye ve Ninette de Valois şeyi kuruyor. Bu Yeşilköy'de ilk bale okulunu kuruyor ve aslında kurarken de kafasındaki soru şu: acaba Türk çocukları bale yapabilir mi? Yani bedenleri bale yapmaya, bale estetiğini kavramaya müsait mi? Ve böyle 1-2 yıl pratikten sonra çok dikkatle çocukları seçiyorlar vesaire ve şimdi okuduğunuzda böyle biraz ırkçı da gelebilir, yani hani Türk çocuğu da bale yapabiliyor mu gibi. Ama sonunda buna kani oluyorlar ki evet, Türk çocukları dans, bale yapabiliyorlar ve bale okulunu İstanbul'dan Ankara'ya taşıyorlar. 1950'de Ankara'da ilk kez Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümü kuruluyor ve yatılı olarak. Mesela Suna Uğur oradandır. Hani böyle şu anda tanıdığımız birçok emekli balerin oradan yetişmiştir. Zeynep Günsür'ün de çok güzel bir sözlü tarih doktora tezi var bununla ilgili. 1930'lar, 40'lar döneminde bir de Beyaz Rusların bale faaliyetlerini İstanbul'da görüyoruz. İstanbul'da böyle sporadik olarak o zaman mesela Muhsin Ertuğrul'un kurduğu tiyatro bağlamında her gün o sahne tiyatro için kullanılmıyor. Mesela bazen bale gösterileri de oluyor. Ve bu Beyaz Rusların arasında böyle özel ders verenler, kendi gösterilerini yapanları görüyoruz. Mesela 1957'de vefatına kadar Selim Sırrı Tarcan'ın da jimnastik dersleri verdiğini biliyoruz İstanbul'da. Kızları Azade ve Selma ile birlikte, hani onlar da böyle İsveç jimnastiğini böyle tanıtıyorlar. Hani jimnastik yapmanın önemini vurguluyorlar. Şimdi böyle bir dans evreni hani Cumhuriyet'in erken döneminde varken ve tahayyül edilen hani geleneksel danstan bir Türk dansı, sosyal dans nasıl olur tahayyülü kurulurken farklı başka bir alan gelişiyor. Yani bu tahayyül edilen sosyal dans, Tarcan Zeybeği çok tekil bir şey olarak kalıyor. Çünkü çok daha komünal olarak 1950'lerden sonra özellikle halk oyunları pratiği çok kuvvet kazanıyor. Ve aslında bu halk oyunu, bugün folklor oynama diyoruz hani genel olarak halk arasında. 70'ler 80'lerde çok yoğun oynanıyordu ve
şu anda o kadar o pratiğin devamını görmüyoruz ama folklor oynama, yani halk oyunlarıyla böyle iştigal etme aslında bizim toplumsallığın, bana sorarsanız, şu anda en kuvvetli sosyal dans, bedensel hatırası. Yani ille hala onu pratik ediyor olmanıza gerek yok. Ama çift sağ sol, işte halay tutma, onu yapma falan, hani omuz titretme, bu böyle çok temel hareket repertuarları bu halk oyunlarından bizim toplumsal bedensel hafızamıza girmiş durumda. Dolayısıyla hani buradan nasıl bir sosyal dans pratiği oldu? Biraz belki onu açayım bir 2-3 dakika. Şimdi bu halk oyunları 1933 yılında ilk kez yapılan halk evleri bayramlarıyla yerelliklerden halk oyunları ekiplerinin davet edilmesiyle biraz Ankara'nın ilgisini çekiyor. Şimdi o dönemde böyle bu halk evi bayramı şu anda unutulan bir bayram ama 1933 ile 51 arasında çok kuvvetle kutlanan ve böyle müsamere formatını da yerleşikleştiren bir bayram. Ve bugün yaptığımız pek çok törenselliğin hem okul, milli eğitim çerçevesinde hem devlet bürokrasisinde temelini oluşturan bir şey alanı, performans alanı diyeyim. Bu halk evleri bayramları Şubat ayında oluyor, 19 Şubat'ta ve birçok grup şeye geliyor, Ankara'ya geliyor sunumlarını yapmak için. Ve bunlar kendi yerelliklerinin seçtiği gruplar. Yani mesela diyelim Balıkesir'de Pamukçu ekibi diye bir grup var mesela. Böyle bakıyorsunuz, yaşlı başlı insanlar. Çünkü efeler yaşlı olur. Hani onları ancak onlar oraya da gidip orayı temsil edebilirler diye. Oranın yerelliğinin en böyle kadim ağır oyunlarını bilen efeleri yolluyorlar mesela Ankara'ya. Ya da mesela Erzurum'dan horon alayı geliyor. Onlar da mesela işte ne bileyim hani kaymakamlık soruşturuyor. 8 kişi, 10 kişi gruplar kuruluyor, çalışıyorlar. O pratikle birlikte gidip şey yapıyorlar. Yani kendi alanlarının oyunlarını doğallığında bilen, öğrenmiş olan ama yaşça temsiliyet bağlamı da olduğu için yaşını başına almış hani insanlar gönderiliyor. Ve bunlar Ankara'ya geldiklerinde genellikle şimdi etnografya müzesi olan Ankara Halk Evi, o zaman eski Türk Ocakları binası olarak yapılmış. O binanın içinde bunu icra ediyorlar. İşte geleneksel enstrümanlarıyla falan ve bayağı nasıl köy ortamında yapıyorlarsa orada da öyle yapıyorlar. Mesela çıkıyorlar, bir saat halay dönüyorlar ya da 40 dakika horon tepiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle hiçbir şey yok ve tabii buna böyle belli şehirli bürokratlardan hani belli tepkiler geliyor. Mesela deniyor ki bu kadar uzun tutmayın. Ya da mesela deniyor ki ay bu oyun güzel ama bir tek erkeklerle oynuyorsunuz. Bunu kadınlarla da oynayın. Karışık oynayın. Ya da mesela bir tane solo çok yetenekli bir davulun üstünde gösteriler yapan böyle bir şey var. Hani diyorlar ki burası akrobat yeri değil. Hani akrobasi istemiyoruz. Toplu olarak oynanabilecek. Yani toplu olarak oynayın. Kadınla erkekli karışık ve daha kısa, daha kompakt. Ve zaman içinde bu 33'ten 50'ye kadar gerçekten bu oyunlar bu şeylerle, geri dönümlerle bayağı bir format değiştiriyor. Yani kısalıyor, bazıları geride bırakılıyor, bazıları öne çıkıyor, ondan sonra bazıları unutuluyor, bazıları yeniler geliyor, öneriliyor vesaire. Halk evleri kapanınca 1951'de bu gelenekle yerleşikleşmiş, hani herkesle bir halk oyunu oynama, seyretme şeyi de oluşuyor ve kendi yerelliklerinin de farkındalığı bu arada artıyor. Özel sektör İstanbul'da Yapı Kredi Bankası ve o zaman daha evvelden de ilkokullar arasında Türk Ticaret Bankası, bu bankalar yeni kuruldukları dönemde böyle birazcık kendilerinin reklamı olarak da promosyonu olarak şenlikler düzenlemeye başlıyorlar. Şu anda o yıllardan bize kalan önemli bir
film şeyi var, film arşivi. Açık hava tiyatrosunda yapılan ilk halk oyunları, Yapı Kredi Bankası'nın halk oyunları şenlikleri. İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılıyor. Bunlar da aslında profil olarak aynı profil. Halk evlerinin nasıl oynanıyorsa aynı şekilde oynanmaya devam ediyor. Fakat o arada şöyle bir şey oluyor. Hani İstanbul'da aynı zamanda 60'lı yıllar şeyin kurulduğu, üniversitelerin çoğaldığı ve yeni bölümlerin kurulduğu, milli talebe teşkilatlarının kurulduğu dönemler. Üniversite öğrencilerinin ilgisi artıyor bu alana. Ve üniversite öğrencileri yavaş yavaş birbirlerinin oyunlarını da öğrenmeye başlıyorlar. Ve ilk defa hani sadece görsel olarak değil, bedensel olarak da ötekinin oyununu, yani öteki derken mesela hiç normal şartlarda mesela bir Trabzonlu'nun bir zeybek görmesi denizci değilse çok, ya da askerde rastlamadıysa çok da mümkün değil. Hani ya askerlikte bir öyle bir ortamda görmüş olacak ya da ne bileyim denizci olacak, oraya kadar gitmiş olacak ya da bir uzaktan akraba orada evlenmiş olacak, onu görme. Yani biraz zor Cumhuriyet'in ilk yıllarında o öyle bir görsellik, ama bu halk evleriyle ve bu Yapı Kredi Bankası'nın şenlikleriyle bu görsel alışveriş oluyor, ama üniversite öğrencileriyle bu görsel alışverişin ötesinde bedensel olarak da insanlar birbirlerini oyununu oynamaya ve öğretmeye başlıyorlar. Ve o zaman farklı bir deneyime giriliyor. Yani farklı bir bedensel, hareketsel bir deneyime giriliyor ve oyunların oynanma biçimlerinde daha bir tam bir homojenleşme olmasa da birbirine benzeme dönemi başlıyor. Ve kostümlerde, çalınan enstrümanlarda bu böyle 70'lerde, 80'lerde biraz sahnelemenin yeni teknikleriyle ve kostümlerdeki böyle hafifleme ihtiyacı. Çünkü ilk zamanlarda her şey otantik ağırlığıyla, mesela otantik kuşak, otantik cepken vesaire bunlarla oynanıyor. Bunların zorluklarından yeni sektörler çıkıyor. Mesela daha hafif, daha sentetik kumaştan hani bunları yapan bir şey. Böyle bir aslında bir halk oyunları endüstrisi oluşuyor. Bir sektör haline geliyor 70'li yıllarda ve 80'li yıllarda bu gerçekten çok büyük bir pratik olarak devam ediyor. Şimdi burada en önemli unsur şu, bu yaşanırken 70'lerde 80'lerde folklor oynama diye bir tabir icat ediliyor. Yani folklor oynamak demek aslında bir meta hareket sistemi. Yani yerelliklerden beslenmiş, birbiriyle değişim içinde temasa girmiş ve birbirine benzemeye başlamış yeni bir beden dili. Yani bugün folklor oynama deyince bizim bunun böyle bir şu anda böyle bu konuda çalışan hani yapısal analiz yapanlar da var, işte minimal bilimlerini bunun analiz edenler var, ama böyle bir repertuarımız var. Hani folklor oynamanın temel repertuarı nedir deseniz, hareket repertuarı şey yapabiliriz. Berna'cığım da bu konuda çok güzel bir kitap yazdı. Onu da buradan şey yapayım, selamlayayım. Dolayısıyla hani bu dönem aslında o hareket sistemini icat ettiğimiz bir dönem ve şu anda benim hani bedensel hafızamıza girdi dediğim şey de aslında bu dönemin hafızası. Yani halk oyunlarının her farklı yerelliğinden bir hareket içselleştirerek artık hani mesela halay için şöyle durulur, horon böyle yapılır, zeybekte kollar şöyle açılır, çökmek zevkli mi değil mi, ay zor, onu boş ver, hani zıplayalım daha iyi falan, hani böyle bir yeni bir dil, hareket dili oluşuyor. Bu aslında mesela 1990'larla birlikte biraz halk oyunlarının böyle ezik, yani sol kültür biraz şeyini kaybedince, 80 sonrası aurasını kaybedince, çünkü aslında halk oyunlarının çok önemli beslendiği bir alan da sol kültürün hem halk bilimine olan merakı hem de böyle mesela sendika toplantılarında ya da grevlerde falan halayın çok önemli olması vesaire. Hani o bağlam birazcık 80 sonrası, 80 darbesi sonrası değişince halk oyunlarının
daha büyük yaşlardaki pratikleri daha aşağı doğru düşüyor ve ilkokullarda işte ne bileyim liselerde belki oynanıyor ve aynı tempoyla oynanmıyor. Çünkü başka popüler kültür formları daha hızlı olarak girmeye başlıyor. Mesela 90'larla birlikte hani internet biraz daha girmeye başlıyor. Pop müzik çok büyük bir patlama yapıyor. Hani video klip, pop müzik alanlar biraz farklılaşıyor. Şarkı söylemek daha önemli bir hale geliyor. Film sektörü gelişiyor vesaire. Dolayısıyla hani halk oyunları böyle popüler kültürün en önemli ve çokça önemli formu olmaktan biraz şey oluyor, biraz düşüyor. 90'larla birlikte bir de iş hayatı değişiyor. Tabii bu Özal dönemi hatırlayacaksınız. Neoliberal ekonomiler böyle bir iş kadınlığı, iş adamlığı, hani döpiyes giyip eline iş çantasını alıp yürümek hali falan. Wall Street prototipleri böyle bunlara özenme vesaire başlıyor ve iş çıkışında eğlence, iş çıkışında yemek, iş çıkışında bir şey yapmak, bir faaliyet yapmak, ofiste sıkılmak, ofisin dışında başka bir hareket dünyasına girme arzusu. Bu Latin dansları tam burada devreye giriyor. Yani Latin dansları bir kent kültürünün yeni sosyal dansı olarak hızla yükselmeye başlıyorlar. Bu alanda da Melin Levent Yunan'ın önemli bir çalışması var. Bu tangonun bir janr olarak İstanbul'da özellikle şey yaptığı yükselmesi ama sadece İstanbul'da değil hani bütün büyük şehirlerde ve tango, salsa, Latin dansları da aslında halk oyunları pratiğinden böyle ilkokulda, lisede halk oyunları oynamış birisi için üniversitede bir tango kursuna gittiği zaman ya da salsa kursuna gittiği zaman figür öğrenmek öyle zor bir şey değil. 2 dakikada öğrenir. 2 sağ, 2 sol, çift sağ sol, omuzlar şöyle bilmem ne böyle. Hani o şeyi çok kolay, o beden dilini çok kolay adopte edebiliyor. Yani Latin dansları da Türkiye'de hemen şey buluyor. Nasıl söyleyeyim? Kolay öğrenilen, hemen içine girilen, kabul gören bir yeni alan açıyor. O bence çok önemli bir değişim ve burada belki biraz altını çizmemiz gereken beden dilinin değişimi. Yani dansın özgürce dans etme ya da farklı formlarda dans etmenin yanında bir de beden dilimizin nasıl değiştiği de çok önemli. Yani 30'lu yıllardaki kadın bedeni ve erkek bedeni ve hareket sistemleriyle 80'ler yani sol hareketin içindeki değişim, ondan sonra 90'lardaki pop müzikle birlikte gelen değişim, işte 2000'ler şu anda hani beden dili örtünmeye başlasa bile yani beden dili çok daha açık. Mesela kamburluk çok daha az. Bizim nesil kamburdur göğüs saklamaktan böyle saklayarak çünkü otobüste de korunman lazım. Yolda da böyle başın önde olması lazım. Kamburluk hani kadın beden dilinin çok önemli bir şeyiydi böyle görüntüsüydü. Şimdilerde öyle değil. Çok daha açık. Yani ne giyersen giy. Giyimin hiçbir önemi yok. Anlatabiliyor muyum? Bu mesela çok değişen bir şey. Bence beden dilinin değişiminde Almanya'yla temas da çok önemli. Yani sporcularımız da değişti. Çünkü Almanya'da doğup büyüyen bir sporcunun buradaki varoluşu farklı. Yani orada öğrenilen beden dillerinin buradaki yansımaları, biraz müzik dilinin açılması vesaire. Bu beden diline de ben araştırma alanı olarak çok önem veriyorum. İnşallah ileride daha çok araştırma olur. Tabii burada feminist hareketi de hatırlamak lazım 80'li yıllarda. Onun da çok önemli etkisi oldu. Yani kadının kamusal alana toplu yürüyüş için çıkabilmesi, orada bağırması, dayak yemesi yine bağırması. Hala da öyle yani hani yürümesi, şey yapması, böyle kendisini ifade etmek. İlle dans olarak düşünmeyelim ama bedensel, kamusal ifade olarak bence feminist hareketinde çok önemli bir yeri var. Bir de şeyden de bu konularda böyle uzun yıllardır hep sohbet ettiğim Selçuk Esenbel hocam bana hep şeyi hatırlatmıştı benim araştırmamın başında. Unutma ki derdi erkekler de öyle kolay dans edemez.
yani kadınların dans olarak özgürlüğü ne kadar var. Ama mesela bir erkek de bir ortamda böyle çıkıp kendi kendine içinden gelse bile ne kadar dans edebiliyor? Hani belki o da biraz zamanla değişiyor. Biraz onu da hatırlamakta fayda var. Hani böyle e, ağır abilik, hani ağır abi oynamaz falan. Ondan sonra ama oynuyor şimdi abiler. Yani onlar da biraz şey yapıyorlar. Demin konuşmadan evvel sohbet ederken Ulya'yla ve Eylül'le şeyden örnek verdim. Hani bu şimdi dans bağının çok ben harika bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hani serbest dans alanı olarak hoparlörden de müzik yayınlanırken insanın çıkıp oynayabilmesi. İlk fırsatta geleceğim, oynayacağım inşallah Kalamış'ta. Siz hep birlikte toplanalım, bir sefer yapalım. Ama bu Çin'de ben bizim üniversitemizin Confucius Enstitüsü'nün müdürü olarak Çin'e çok gidip gelmem gerekti son 5-6 yılda. Ve Şangay Üniversitesi ile partneriz. Onun için sık sık Şangay'a gidip geliyoruz. Bu Şangay'da benim böyle şoke eden birkaç sefer böyle bir bakıyorum birdenbire saat 6 civarında müzikler çalmaya başlanıyor. İnsanlar çantalarını bırakıyorlar, ortaya çıkıyorlar, hoppada zıppada oynamaya başlıyorlar. Ne oluyor diyorum, ben tam anlayana kadar müzik bitiyor, çantaları alıyorlar, yollarına devam ediyorlar. Böyle bir kere rastladım, herhalde o bir kere diye düşündüm. Sormadım bile yani ne oluyor diye. Sonra baktım tekrar rastlıyorum. Bir şey var yani bu bir form, yeni bir formmuş. Aynı Tai Chi'nin sabahları böyle hani güne dingin başlamak ve huzurlu bir güne başlamak e, şeyi çerçevesi vermesi gibi. Modern Çin'de böyle hani iş hayatı hızlanınca özellikle iş çıkışında işten eve girerken enerji boşaltmak için böyle bir şey icat etmişler. Yani bunun üzerine şimdi ben de bilmiyorum çalışan araştırmacılar var mı ama yani o iş çıkışı dansın böyle sokakta yapılma hali çok çok ilginç. Şimdi böyle son olarak şey söylemek istiyorum. Birkaç noktaya değinmek istiyorum. Hani dans sanatı açısından. Hani bizim dans etmemiz ayrı bir şey. Ama böyle dans sanatının da Türkiye'de gelişmesinde böyle bir dönemsellikler var. Yani hani bale kuruluyor ama bale böyle hani anlamak zorunda olduğun böyle bir tür ulusal görev gibi gidip seyrettiğim bir şey. Yani hani sevsen de sevmesen de aptal bulsan da bulmasan da ne oldu ne anlattı. Bu Gölü neyi anlattı yani seyrettik de ne oldu. Ama güzel açtılar bacaklarını falan ama yani böyle baleyle kurulan ilişkinin seyircinin yani genel Türk seyircisinin baleyle kurduğu ilişkiyi bir araştırmak ayrı bir konu. Ama mesela modern dansla ilgili olarak çok farklı bir deneyimden geçti bence Türk seyircisi. Özellikle İstanbul'da İstanbul Festivali'nin başladığı ilk yıllarda 1980'lerde ben o zaman üniversite öğrencisiydim ve şeyi çok net hatırlıyorum. Böyle ilk Mercy Cunningham'ı seyrettiğimiz zamanın. Mercy Cunningham böyle bir modern dansçı ve John Cage diye bir müzisyenle çok yakın çalışıyorlar. John Cage'in müziği de böyle elektronik müzik, biraz böyle atonal müzik. Atonal müzikte atonal hareket sistemi. Dolayısıyla hani böyle gittik, paralar verildi, modern dans çok ünlüymüş işte Mercy Cunningham falan. Gittik, böyle hani herkes çıktı, ne anladık, şimdi bu neydi yani, ne oldu yani, ama ben beğenmedim. Böyle hani bir önce modern dansı beğenmedik. Sonra 2 sene sonra Netherlands Dance Theater geldi 87 yılında. Onlar böyle bir modern dans yaptılar. Böyle aklımız başımızdan gitti. Bunlar nasıl dans ediyor ama bu nasıl bir dans? Teatral bir şey. Müzik de çok güzel. Farklı da balede değil. Ay, tam anlamadım ama yani beğendim de yani hoşuma da gitti. Ama tam anlamadım. Çünkü böyle bir hikaye, narratif anlama arzusu da var bizde dans seyrederken. Şimdi mesela Netherlands Dance Theater'ı seyrederken
pek çok yeni gençlik sıkılıyor yani. Hani o zaman o zaman çok değişikti ama şimdi çok klasik geliyor birçok insana. Sonra 88 yılında mesela bir de Maurice Béjart geldi. O da AKM'de bir gösteri yaptı. O zaman da böyle Maurice Béjart'a bilet bulmak için insanlar birbirlerini yediler. Yani çok ilgi de vardı böyle hani öğrenmek nasıl yapılıyor. Çünkü fazla internet falan da olmadığı için 80'li yıllarda böyle ancak giderek görebiliyordunuz ya da resmini görebiliyordunuz ya da hani videosunu görebiliyordunuz. Mesela biz birçok modern dans tarihinin hani önemli koreografilerini ben ilk defa Şebnem Aksan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde başlattığı 1988 yılında 87 yılında başlattığı dans sanatı dersinde gördüm. O da onları kendisi kendi özel arşivinden video kaset olarak getiriyordu. Bize seyrettirip tekrar evine götürüyordu. Hani çok kolay değildi görsel olarak bunlara ulaşmak. Bu Maurice Béjart'ın geldiği sene, aynı sene Fındıklı'da Güzel Sanatlar Akademisi'nin tiyatro salonunda, şimdi Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Aydın Teker'in Tango Manyası'nı seyrettik. O da mesela bizi çok şaşırttı. Yani bizde de bunu yapanlar var. Ha, çok da güzelmiş. Bizde de bunu yapanlar var. Şimdi mesela Tasarım Bienalinin çatısı altındayız şimdi. Aydın'ın koreografileri özellikle bu Aulos beşlemesi diyeyim hani koreografinin farklı mekansallıklarda icrası gerçekten bizler için hani kendi yetiştirdiğimiz bir sanatçının tahayyülünü, icrasını görmek açısından çok öğretici oldu. Ve onu takiben hani onun öğrencileri, onun açtığı Şebnem Hanım'la birlikte açtığı bölümün öğrencileri, Ankara'da yine açılan modern dans bölümü ve topluluğu, bunlar böyle farklı farklı yerelliklerde de kuruldular, kurumsallaştılar. Gurur ve Aydın'ın yaptığı, Gurur Erten ve Aydın Silier'in organize ettiği Bir Meraz İyi Dans mesela böyle yeni modern dansçıları bizimle tanıştırdı. Orada da mesela şöyle bir deneyimden geçildi. Bu daha ziyade 2010'larda oldu. Orada da şöyle bir deneyimden geçildi. İlk defa böyle bir küçük bir grup geliyor, modern dansçı. Bir icrada bulunuyor ve makale gibi yani bir kritik yapıyor ve sonra gidiyor ve seni düşündürüyor. Yani bu da mesela İstanbul seyircisi için değişik bir deneyimdi. Onlar da çok şeker. Mesela ilk iki dansa gelene üçüncü bedava mı böyle bir seyirci kabulü için farklı bir metotları vardı. Çok da öğretici oldu aslında genel olarak. Ama başka gruplar da var tabii. Yine hareket atölyesi mesela Zeynep Günsür'ün, o da gündelik hayat hareketlerimizden, Türk toplumsallığın içinden çıkan hareketlerden çok güzel koreografiler gerçekleşti. Çıplak ayaklar, sosyal kritik, politik kritik olarak inanılmaz Mihran'ın kurduğu grup öyle o şekilde hani gerçekten farklı, önemli icralarda bulundular. Dolayısıyla bu performans sanatı, tasarım ve mekansallıkla ilgili çok güzel bir buluşma alanı ve çok da gelişecek ve bence Türkiye'nin de çok potansiyeli olan bir alan. Çünkü bence Türk özellikle sanat, yani resim sanatı ve tasarım sanatının içinde olan Türkiye'li sanatçıların çok başarılı performanslarını, yani ürünlerini görüyoruz, takip ediyoruz. Onun içine hareket de eklenince biz dans antropologları genellikle dans demeyi de çok sevmeyiz, hareket sistemi deriz. Çünkü hareket sistemi aynı zamanda ritüellerin içinde de olabilir, sporda da olabilir, işte gündelik hayatımızda, beden dilimizde de olabilir. Hareket sistemi olarak baktığımızda böyle çok bunu sanatsal, estetik boyutuyla çok kullanabileceğimiz ve pratiğine girebileceğimiz çok güzel alanlar var. Ve inşallah bu Dansbana'da onun kalıcı platformu Kalamış'ta böyle bir yer olur.
Ben burada durayım isterseniz. Sorularınız varsa onlar üzerinden sohbet edelim. Çok teşekkür ederiz Arzu Hanım. Gerçekten çok zihin açıcı bir konuşmaydı ve yani Cumhuriyet'in ta ilk yıllarından bugüne bu kadar kısa zamanda bizi getirdiniz. Çok güzel bir özet de sundunuz. Ve ben de yani bedenimizle kurduğumuz ilişkiyi bu kadar yani toplumsal hareketlerle ilişkili bir şekilde okuma fırsatı da verdiniz bize. O yüzden çok çok güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa alabiliriz. Chat'te herhangi bir soru yazılmadı ama şu an söz alabilirsiniz. Kameranızı açmak zorunda da hissetmeyin. Dilerseniz chat'e de soru yazabilirsiniz. Aslında ben katılan çok farklı kişiler görüyorum. Hani onların dans deneyimini, kendi hayat hikayelerinden, benim bir tarafımda sözlü tarihçi. Onun için böyle kendi hareket hafızamızdan neler geliyor acaba akıllarına? Onlar neler hatırlıyorlar? Onu da merak ediyorum. Bir soru geldi. Onu paylaşacağım şimdi. Viyana'da Impulse Dance Festivali adında bir festival mevcut. Temelinde kurallara dayanmayan vücut hareketlerinin de dans olduğunu söyleyerek söze başlıyor festival. Bahsettiğiniz Çin'deki etkinlik ve bu gibi etkinliklerin dans kültürünü zedelediğini düşünüyor musunuz? Her şeye sanat dersek sanat kalmaz düsturundan yola çıkarak her şey dans olursa dans zarar görür mü? Yani ben böyle bir zarar vermediği düşünmem doğrusu. Hani çünkü hani dansı icra etmenin bir coşkusu var. Ben böyle halk oyunlarından geldiğim için o böyle sahneye grup halinde çıkıp aynı figürleri aynı zamansallıkta beraber yapmanın inanılmaz bir zevki var. Yani hiçbir şeyle değişmem onu. Hala şimdi çalsa şurada çıkar oynarım yani o şekilde. Dolayısıyla Çin'de de hani çalınan bir müzik, hani müziğe dans etme, müzikle birlikte dans etme hali, buna hakkımız var diye düşünüyorum. Yani dans bozulacak, serbest dans edeceğim de dans türünü yanlış yapacağım diye bir bozma diye bir konsept pek düşünmezdim doğrusu. Bence hani doğaçlamanın özgürlüğü çok değişik hareketler getiriyor. Yani bilemeyiz. Böyle hani bir kere ben seyretmiştim bir Japon grubunu. Böyle bir saatin içinde sahnenin bir tarafından öbür tarafına geçtiler. Yani çok sıkıcıydı ama inanılmazdı. Yani bunu böyle sabredip seyredeceğimi düşünmezdim mesela ama böyle dönerek öbür tarafa geçtiler bir saatin içinde. Yani dans sanatının sanatsal müdürü olamayız. Orada müthiş bir özgürlük alanı var. Bence herkes istediğini yapsın. Yani ne yapmak istiyorlarsa yapsın. Biz de seyredelim. İstemiyorsak da seyretmeyelim yani. Evet, biraz aslında Dans Bana'nın tasarladığı platform da bunu bu fikri teşvik eden bir platform. Hani bir kaygı duymadan herkesin istediği gibi dans edebileceği bir alan yaratma arzusuyla yola çıkan bir platform. Bu müsamere formatından biraz onun için bahsettim. Dansla bağlantılı olarak. Çünkü bizim çünkü dans etme özgürlüğü çocukluktan öğrenilen bir şey. Yani ben 6-7 yaşından beri halk oyunları oynanan bir eğitim sisteminin içinde büyüdüm. Onun için halk oyunu oynamak çok böyle bizim gündelik hayatımızın içindeydi. Ama mesela çocuğumu büyütürken şunu gördüm. Hani dans etmek ve ettirmek ve onu böyle sergilemek, müsamerede göstermek hani başkalarına beğendirmek için yapılan bir şey ve orada çocuklara çok zulüm ediyorlar yani. Ve mesela kilolulara ya da işte ne bileyim tam yapamayana hani dans etme özgürlükleri ve arzuları biraz ellerinden alınıyor ve birçok çocuk mesela bedensel e, temsil bağlamında o tür şeylerden uzak durmaya başlıyor. Aslında dans biraz hani ortaya çık, o istediğini yap
rahatçana bir oyna. Bakalım nasıl bir hareketler çıkacak. Hani çünkü neyi soyutluyoruz? Dans hareketi aslında bir tür bedensel hareket soyutlaması. Dolayısıyla hani nasıl bir koreografi kuruyoruz? Mesela el ele mi tutuşuyoruz? Ondan sonra birbirimizi itiyor muyuz? Ondan sonra karşılıklı dönüyor muyuz? Çocukları bırakırsan, yani çocuk dansını seyretmek aslında çok öğretici de oluyor. Çocukları böyle müzikle baş başa bıraktığın zaman hani onlar ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar. Bizde bir de böyle hani bunun tersi olan bir hani oyna bakayım biraz, oyna bakayım biraz diye çocukları oynatmaya yönelik de bir şey. O da yine ben oturayım başkasını seyredim. Hani kimi bana dansöz oynamayacağına göre bari evdeki çocuk oynasın gibi bir yaklaşım da var. Oralarda böyle bence hep araştırma alanları, yani eğitim bilimde, dans alanında. Ben söz alabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Geliyor mu sesim bilmiyorum. Geliyor, Hocam evet. çok özlemişim sizi. Çok güzel oldu dinlemek. Hani Ben şimdi kendimi dediniz ya. Berna'cığım kendini de tanıttı. Berna da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Sanat yönetim bölümünde çalışıyorum. Aslında dans araştırmacısı olarak tanımlayabilirim kendimi ama daha işte işletmenin planda olduğu bir bölümde çalışıyorum. Yaklaşık 7 senedir. Şimdi son söylediklerinizden hocam bu dansı nasıl öğrendiğimiz filan dans pedagojisi de aslında o bedenleri nasıl ifade edildiğiyle çok bağlantılı hakikaten. Ben bunu hani sordunuz ya kendiniz nasıl Evet, deneyimliyorsunuz? Ben hani bir araştırmacı değil de dansçı gibi konuşsam yani dansa meraklı biri olarak hani yıllarca halk oyunları işte zaten pratiğimizde var. İşte sahne deneyimi, biraz çağdaş dans, biraz böyle ufak tefek bir sürü bir şey oynadım ama son 1,5-2 senedir böyle bir oryantal merakı başladı bende. O bu çeşitli içinde yer aldığım projelerle bağlantılı. Birden yani aslında birazcık da tesadüf. Yine çok büyük bir tesadüf eseri bir Oryantaller Derneği diye bir yer keşfettim. Yani gerçekten dansözlerin, profesyonel dansözlerin bir meslek birliği kurma amacıyla kurduğu bir şey. Kurum ve sadece kadınlar yani erkekler açık bir yer ama tabii ki oryantal dans söz konusu olunca kadınlar oraya gidiyorlar. Akşam işte o saat 6'dan sonra orada bir sosyalleşme alanı. Yani aslında oryantal öğrenmek biraz ikinci planda. Orada ben çok eğlendim, çok iyi vakit geçirdim. Hala da geçiriyorum. Tabii ki pandemi sonrası online eğitim daha ağırlıklı. Tekrar açıldı falan ama şeyi hissettim ben. Oryantal dansla ilgilenince bedenimde gerçekten bir rahatlama. Ben böyle normalde düğünlerde ortaya çıkıp çok küçükken oynarmıştım çocukken. Hep anlatırlar yani öyle şeye fırlayan bir çocukmuşum ama böyle sosyalleşince, genç kız olunca hocamızın söylediği gibi kambur durmalar falan bende de var ve çok kendini göstermeme bir kadın olarak hani şey yapmam ama değişti yani oryantal dansla o kadın ortamında kendimi çok rahat ifade edip de biraz da belki dansçılığım da gelişti bilmiyorum. Güvenim de arttı. Şimdi böyle herhangi bir ortamında, düğün ortamında sürekli döktüren bir kadın haline geldim son 2 senede. Bu yani günlük hayattaki beden dilime de yansıdı. Bu ilginç bir şekilde normalde yapmadığım hareketler yapıyorum günlük hayatta. Komik hareketler yapıyorum. Yani o dansını hangi ortamda öğrendiniz, kendinizi nasıl hissettiğiniz falan gerçekten vücut dilinizi geliştirmekle çok bağlantılı. Yani ortam rahatsa, kendinizi ifade edebileceğiniz bir ortam varsa çok rahat beden dilinizde değişiyor. Ben 20 sene dans ettim. Çok daha rekabetçi ortamlarda, profesyonel ortamlarda, insanların böyle birbirine kendini göstermek istediği ortamlarda da dans ettim. Mesela hiç böyle beden dilim gelişmemişti. Yani çok iç içe olduğunu düşünüyorum. Aslında bu oryantalden bahsetmene çok sevindim. Yani oryantale itibarını geri veriyoruz aslında. Evet. Şöyle, oryantal tabii çok kadim bir dans formu ve aslında feminist hareket Amerika'da özellikle kadınların öz ifadeleri bağlamında oryantal dansı çok kullanan da bir hareket oldu. Amerika'daki feminist harekette oryantal dansın çok önemli bir şeyi vardır, yeri vardır. Çok katılıyorum. Yani biraz hem bu özellikle hani bu birliği olarak oryantal dansçılarla birlikte bunu yapıyor olmanın ayrı bir bence şeyi var, güzelliği var. Ama birçok dans okulu şu anda oryantali yapıyor, içine alıyor. Ben bir ara böyle kızımı götürürken Suna Uğur'un şeyine girmişti. Suna Uğur'un kurduğu bir şeydeydim. Şimdi adını unuttum
dans okulunda. O zaman İbrahim Tatlıses'e oynayan Sibel diye bir dansçı vardı. Şimdi soyadını unuttum. Galiba Sibel. Nar mı Sibel'miş mi unuttum. O gelmiş sınava uğrar. Demiş ki ben demiş bale öğrenmek istiyorum. Herkes ben diyor demiş çok iyi bir dansçıyım. Oryantalim diye demiş beni ciddiye almıyorlar. Ben de yaparım demiş. Full split istiyorsanız onu da yaparım. Her şeyi yaparım. Bana demiş öğretin şunu. Ve dersler almaya başlamış. Ondan sonra fakat bir ders, iki ders falan demiş ben bunların hepsini yaparım ama çok can sıkıcı. Ben demiş bırakın hani kendi özgürlüğümde kendi istediğim gibi oynayayım. Dolayısıyla hani nasıl hangi form bize en geliyorsa, uygun geliyorsa. Şimdi mesela bale eğitimi de çok değişti. Yani eskiye nazaran mesela baleyle kurulan ilişki de eskiden çok daha otoriter ve böyle hani bacaklarım şeyleri ölçülür santimetre hani hala konservatuvar sınavlarında bu tür şeyler uygulamalar var ama baleyle kurulan ilişki bence hem dansçılar bağlamında hem de seyirci bağlamında Türkiye'de o da çok değişti diye düşünüyorum. Söylediğine çok katılıyorum ve çok sevindim. Öyle daha iyi yaptım, hissettiğim bir dans sistemi içinde olduğunu. Çok da zor aslında oryantal öyle hiç kolay gibi görünen bir şey ama zor bir şey. Başka soru sormak isteyen varsa alabiliriz. Biraz dans hafızanızdan paylaşmak isterseniz çok mutlu olurum. Yani sizler nasıl dans ediyordunuz? Nerelerde dans ediyordunuz? Nasıl bir dansla kurdunuz? Nasıl bir ilişki oldu? Ya da sizlerin ya da ailenizde başka annelerinizin ya da çocuklarınızın, kardeşlerinizin. Sanırım bir yorum yok. Merhaba, ismim Nur. Ben de Biennale'de Eylül ve Ulya ile birlikte çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz bu konuşma için. Dans hafızamdan örnek verecek olursam, benim bu biraz yeni keşfetmeye başladığım bir şey. Özellikle son 2 yılda. Bedenimle pek barışık bir insan değilim. O yüzden dans etmek de benim için hep zor bir konu olmuştu. Yani toplumda dışarı çıkınca, hani arkadaş ortamında bile olsam hiçbir zaman çok rahat hissetmiyordum kendimi. Son 2 yıl yurt dışında yaşarken özellikle dans konusu benim hayatıma daha çok girdi. Çünkü daha rahat olabiliyordum kimseyi tanımadığım bir ülkede olduğum için ve tek başıma dışarı çıkıp dans ettiğim zamanlarda hani daha çok olmaya başladı. Ama pardon. Ülke olarak neredeydin? Finlandiya'daydım. Finlandiya'da. Ki hani orası da daha soğuk, sosyal olarak soğuk bir yer olmasına rağmen. Orada tanıştığım bir konsept ekstatik dans oldu benim. O mesela bana çok yardımcı oldu. Yine işte etrafımızdaki insanları düşünmeden, müziğe uymayı düşünmeden, hiçbir hareket yapmaya çalışmadan sadece hissederek dans etmek konusu. Öyle bir workshop'a katıldım ve öyle hayatıma girdi. Şu an hani ne zaman dans etsem onu düşünmeye çalışıyorum ve öyle davranmaya çalışıyorum gibi. Aslında bu söylediğin çok önemli. Çünkü mesela bu halk oyunları hareketinin en önemli tarafı bu coşkuyu, halk oyunlarının figürleri tamamen çok kadim figürler olduğu için böyle doğanın içinden coşkuyu bedene geçirip, enerjiyi geçirip pagan duygularımızı çok anime eden şeyler. Yani bu ekstatik dans da biraz sanırım öyle bir şey. Yani onu hatırlatan bir şey. Hani nasıl bir coşku hissediyoruz? Ne bizi coşturuyor? Hangi bizi coşturuyor? Bu dans sanatında bazen işte müzikle çok uyumlu dans seyrettiğimizde çok da klasikti, sıkıcıydı. Hani bir şey yok deriz ama aslında temel olarak hepimiz bir müzikle dans etmeyi isteriz. Yani sevdiğimiz bir müzikle dans etmenin coşkusu kadar güzel bir şey olamaz. Dolayısıyla yani ama bu söylediğinden yine geri gidiyorum. Bizim dans pedagojisi bağlamında yani hareket pedagojisi ve özellikle sadece ilk öğretimde değil aslında ailede de başlayan bir şey. Doğru otur kızım. İşte onu yani hareketlerimizin kısıtlaması bir taraftan hani
bir öz disiplin de bedensellikte iyi bir şey. Yani büyürken çocukların da bir öz disiplini olması iyi bir şey ama ifade özgürlüğü açısından ve böyle bedeninle kurduğun ilişki açısından hani bu güzellik konsepti, kilo ki bunlar zaman içinde de çok dalgalanan şeyler. Yani hani ortaokulda güzel olmuyoruz ama birdenbire ne bileyim üniversitenin sonunda harika bir kadına dönüşebiliyoruz ya da işte kilolu oluyoruz, kilo veriyoruz ya da kilolu olmuyoruz, çok zayıf oluyoruz, sonra kilo alıyoruz. Dolayısıyla hani bedenimizle kurduğumuz ilişki ve güzellik konsepti ve bunların böyle toplumsal olarak ifadelerinde gerçekten aslında çok şeyimiz var, sıkıntılarımız var. Ama bence bunun farkındalığı da aynı ölçüde gelişiyor. Yani mesela buna verilen kritik, tepki hani eskisi kadar şey değil. Hani doğru otur kızım. Hani ben doğru oturayım da erkek kardeşim de doğru otursun. Yani hani ben otobüste kendimi kontrol edeyim de hani yanımdaki de kontrol etsin. Hani bunun farkındalığı bağlamında bayağı bir yol alındığını da düşünüyorum. Öyle. Evet, kamusal alanda da özellikle daha çok hip hop, dans ve yani işte street dance pratiklerine rastlıyor olmamız da belki biraz bununla da ilgili bir şey olabilir. Çünkü bu türler özellikle hiçbir şekilde hani öyle bir güzellik algısı üzerine kurulmuş danslar değil. Ve bu yüzden de kamusal bir alanda çok daha rahat bir şekilde ortaya konabiliyor belki de. Ben son yıllarda mesela şey başladı, o çok dikkatimi çekiyordu ama şimdi tabii ona ara verdik. Mesela konserlere gidiliyor. Bu en son Selda Bağcan'ın konserine gitmiştim. Açık Hava Tiyatrosu'nda. Orada böyle hani artık böyle konserin kendisi bir dans alanı oluyor. Onun söylediği bir şarkıda coşan bir grup. Mesela o grup oradan kalkıyor sonra hani Açık Hava Tiyatrosu'nun başka bir merdiveninde başka bir grup da ona oradan eşlik ediyor. Böyle olduğun yerde dans etmek, konserlerde olduğun yerde dans etmek gibi bir olgu çıktı. Muhsin Namcu'yu tanıyor musunuz bilmiyorum. İranlı bir sanatçı. Muhsin Namcu böyle çok gerçekten çok lirik müziği olan bir sanatçı ve İran'a gitmediği için böyle ailesini görmek için pek çok zaman geliyor İstanbul'da konser veriyor. Mesela onun konserleri çok ilginç oluyor. Çünkü Tahran'dan birçok dinleyicisi geliyor. Böyle bayağı bir İranlı nüfusla birlikte seyrediyorsunuz Muhsin Namcu konserini. Ben böyle ilk gittiğim konserde çok şaşırmıştım. Resmen hani herkes koltuğunda dans ediyor. Adam söylüyor, insanlar dans ediyor. Böyle yani bir küçük mini tiyatral alan içinde ve yani demin Nur'un söylediği gibi tamamen ekstatik, kimseyle alakaları yok. Hani o ona öyle görmüş, bunu böyle seyrediyor. Onunla hiç alakası yok. Kendisi, Muhsin, ben ve hareketim. Mesela hani böyle yeni pratikler başladığını düşünüyorum. Kardeş türkülerin şeylerinde de oluyor, konserlerinde de. En son Duman'ınkinde mesela, Duman'ın bir konserine gitmiştim. Orada da böyle yani hani şarkısına göre insanlar kalkıyorlar, fırlıyorlar. Yani o insanların içinde ben de olabiliyorum zaman zaman. Ya da Sezen Aksu'nun konserlerinde. Hani yerinde dans etmek, oynamak bu da böyle hani yeni bir pratik olarak belki gelişen bir alan. Ben sorabilirim aslında sormak değil de eklemek Berna Hanım ve Nur'a ek olarak yani bildiğim kadarıyla dans terapi de önem kazanan yani psikoloji alanına giren bir şey ya da zaten uzun süredir vardı ama ben Türkiye'de yeni duyuyorum. Benim de dansla öyle çok sıkı fıkı bir ilişkim yok. Hatta genellikle dans ettiğim videoları izleyince garip hissederim ve aslında kendimle ilgili de bir sürü şey fark ettim son zamanlarda. Onun için dans terapi de epey ilginç bir alan olabilir gibi düşünüyorum. Sizin ekstra bir bilginiz var mı bununla ilgili? Valla dans terapi hakkında çok bir bilgim yok ama mesela Feldenkrais bu hani bedensel farkındalığımızı geliştirme bağlamında terapötik
çalışmalar olduğunu biliyorum. Yani ağrılarla mesela baş etmek için ya da şifa bulmak için yoga tabii çok öyle bir alan, yeni gelişen. Ama çok dansla terapi çok şey yapmadım, duymadım yani, vardır muhakkak. Bilenler varsa paylaşsınlar, çok bildiğim bir alan değil. Merhabalar, ben belki kendi deneyimlerimden bir şey ekleyebilirim. Ben küçüklüğümden beri bale yaparım, 5 yaşımdan beri. Hatta 2 senedir de bale öğretmenliği yapıyorum. Ya bu dans terapi başlığı altında bir şey duymadım. Fakat ben kendi üzerimde yıllar içerisinde Nur gibi ben de kendi bedenimle çok özgüvenim yoktur yani. Bale bendeki özgüveni kesinlikle geliştirdi. Hatta benim bale hocalarım birazcık hasta olsak ve arasak hani ben biraz hastayım gelmesem mi bugün derse sen gel burada iyileşirsin derdi ve kesinlikle iyileştirdik yani. Bu bağlamda kesinlikle evet bence bir etkisi oluyor. Hem psikolojik hem bedensel olarak o ders sırasında yani oraya odaklanınca hem kafan başka sorunlardan ayrılıyor hem kendi bedeninle daha bir barışmış oluyorsun dersin sonunda. Farkındalığın artıyor. Hem de fiziksel olarak aslında çoğu rahatsızlığına da iyi gelebiliyor. Fakat ben bunun bilimsel açıklamasını bilemeyeceğim tabii şu an. Ama evet hem yoga hem balede etkisi çok oluyor. Benim en azından bir hayat şeyim oldu. Hayatımın bir parçası oldu bale. O yüzden ben şu an bale yapmadığımda veya fiziksel bir aktivite yapmadığımda kesinlikle hayatım kötü yönde ilerliyor. Bunu ekleyebilirim belki. Çok doğru. Bu senin söylediğin Kayra şey oluyor. Bazen bize hocalar olarak mesela okul başlayacağı zaman böyle şey oluyoruz. Yani dersler başlıyor. Hani yeniden ders anlatmaya başlayacağız. Sonra ama bir dersler başlıyor. Ders başlayınca hani öğrencilerimizin enerjisi bize karışıyor ve çok enerjimiz değişiyor. Hani hastaysak da iyileşiyoruz. Aslında nasıl bedenselliğimizle nasıl bir ilişki kurduğumuzda bu çok önemli bir şey. Bir de evde kendi kendine dans etme diye de bir şeyimiz var. Yani böyle her çocukken aynanın karşısında dans etmek. Yani biraz böyle hafızamızı zorlarsak hani ne zaman durdu acaba aynanın karşısında dans etme şeyimiz, pratiğimiz değil mi? Çocuklar aynanın karşısında çok dans ederler, odada dans ederler, şey yaparlar. Sonra bir nokta gelir oradan koparlar. Yani orayı hep açık tutmak bence çok önemli bir şey. Önemli bir eğitimin çok önemli bir unsuru. Ve biraz size şöyle de bir komik örnek vereyim. Ben Amerika'da doktora öğrencisiyken böyle bir konferansa gittim. Konferansa böyle kağıt düştü dizimden. Ama böyle herkes yan yana oturuyordu. Hani şeyin sonunu bekledim. Panelin sonunu bekledim. Sonra herkes dağılırken ben de eğildim, kağıdı aldım. Dışarı çıktım. Bir sınıf arkadaşım bana dedi ki, Arzu dedi, bir Türk geleneği mi dedi. Böyle bir şey, çünkü folklorda okuyorum o zaman. Hani halk bilimi okuyorum. Herkes folklorik şeylere meraklı. Yani dedi, bir gelenek mi Türkiye'de dedi, böyle bir şey düşürürsen yerden onu almamak. Ben de dedim, ne diyorsun sen dedim. Hani, it's a tradition dedim. Ne diyorsun dedim. Evet, bugün dedi mesela kağıt düştü dedi, onu yere almadım dedi. Bir kere dedi, dersi dinlerken dedi, kalem düşmüştü, onu da yerden almıştı. Ben de dedim ki yani git işine dedim yani falan. Sonra akşamleyin bir Türk arkadaşımla telefonlaşırken ya kızın birisi bana dedim yani sınıf arkadaşım böyle dedi falan dedim. Yani hani kalem düşüp yere düşürdüğünü almamak Türk geleneği midir dedi. Yani çok saçma sapan konuşuyorlar falan dedim. Arkadaşıma dedi ki bana evet Türk geleneği dedi. Hepimiz böyle yetişmedik mi dedi. Yani silgin, çünkü biz ilkokuldayken bir şeyin düştüğü zaman alman, yani düşürmek hatalı bir şeydi. Yani bir şeyin yere düşerse düşürdün olurdu. Onun için onu yerden almazdın yani. Ancak böyle hani olay bitince ya da yanındakine rahatsızlık vermeme düşüncesi hani bir Türk olmak, yani Türkiye'de büyümekle alakası var. Çünkü hani yanımdakine rahatsızlık veririm, belki benden hoşlanmaz, belki bir şey söyler. Halbuki Amerikalı olsa düşürdüğü kağıdı şey yapar, yanında da buyurun der. Hani farkı olmaz. Dolayısıyla neleri nasıl yaptınız? Bence hani bu Cumhuriyet dönemi içinde bu çok karışmış, farklı göçlerle gelen, farklı beden dilleri, farklı kültürlerin
birbiriyle teması, kurduğumuz kurumların içindeki yetişme biçimimiz, işte bu müsamere formu, kendini gösterim biçimleri vesaire, bütün bunların içinden gelişen hareket dillerimiz ve bunların hafızaları ve bunların repertuarları o kadar önemli ki ve bunlarla ilgili ne kadar farkındalık yaratırsak, hani böyle bir romancının Türkiye toplumsallığından bir içerik çıkarıp onun poetikasını yazması gibi. Aynı şekilde hani yeni koreograflarımızın da, yani adına ille dans demeyelim, hani bir mekanda bir hareket olabilir, başka bir şey olabilir ama kendi toplumsallığımızın içinden çıkan hareket dilinin estetik sunumlarını yapacak noktadayız. Bence bunu yapacak sanatçı zihinlerimiz var ve böyle bir içeriğimiz de var. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Başka yorum veya sorusu olan yoksa yavaş yavaş bitirebiliriz. Umarım Kalamış'taki dans bana, dans alanımızda hayata geçince... sormak istiyorum Ulya'cığım. Tabii ki. Kalamış'ta bu platform yani başladığı zaman hoparlör var dedin. O hoparlördeki müziği kim idare edecek mesela acaba? Nasıl olacak? Bluetooth'la bağlanabiliyor olacaksınız. Yani telefonunuzdan açmak istediğiniz parçayı o hoparlörden dinleyebilirsiniz aslında. Kablosuz bir hoparlör gibi düşünün. O zaman bir kişinin arzusu o hoparlöre gidecek ve o kişi ve etrafındaki insanlar onunla dans edebilecek. Anladım. Tamam. Evet, aynen. Güzel. Peki. Çok teşekkürler herkese. Bitiriyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.